Dünyanın en zengin 6 ülkesi. Birbirinden ilginç 2024 verileriyle dünyanın en zengin 6 ülkesi olan Lüksemburg, İrlanda, Singapur, Katar, Macao ve İsviçre'den sizleri şaşırtacak bazı bilgiler. Daha iyi karşılaştırma yapabilmeniz için Türkiye listede 51. sıraya yer almaktadır ve 41.888 dolar satın alma gücü vardır. Dünyanın en yüksek satın alma gücüne sahip ülke ise Lüksemburg'dur. Satın alma gücü 128.076 dolardır ve gün geçtikçe bu ekonomik gücü daha da artmaktadır. Ülkenin adı ve başkenti aynıdır. Yani bu ülkenin başkenti Lüksemburg'dur. Başkentinde Notre Dame Katedrali, Büyük Dukalık Sarayı gibi Orta Çağ'dan kalma eserler iyi korunmuştur. Başkenti UNESCO Dünya Mirası alanı listesinde bulunmaktadır. Bu küçük ülkede tam 70 tane kale vardır. Stratejik olarak önemli bir konumda bulunan Lüksemburg, Viaden Kalesi'ni ve Pittoresk Kalesi'ni de topraklarında bulundurmaktadır. Dünyanın son büyüklüğü Lüksemburg'da bulunmaktadır. 98 yaşında hayata gözlerini yuman Dük ardından şu anda dünyada Büyük Dük Henry bulunmaktadır. Ülkede tamamen ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz. Yine de 640 bin civarında nüfusu bulunan bu ülkede 700 binden fazla araç bulunmaktadır. Bu ülkede en son endişe etmeniz gereken şeylerden birisi de güvenliğiniz. Son yıllarda ard arda küresel güvenlik ve yaşam kalitesi endekslerinde birinci olan bu küçük ülke Lüksemburg'da birçok büyük bilindik şirketlerin ofisi haline gelmiştir. Dünyaca ünlü çok sayıda şirketler ofis açma konumları için Lüksemburg'u tercih etmektedir. Dünyada en yüksek satın alma gücünde ikinci sıranın sahibi olan ülke İrlanda'dır. Satın alma gücü 137.638 dolardır. Cadılar Bayramı'nın ilk çıktığı yerin İrlanda olduğunu biliyor muydunuz? Bir Hristiyan bayramı olan Cadılar Bayramı, yaz sonu anlamına gelir. Şenlik ateşleri, fenerler, bal kabağı ve korkutucu maskelerle olan bu bayramda insanlar amatör olarak bayrama özel kıyafetlerle bayramı kutlamaktadırlar. Dört yapraklı yoncayı arayan birçok insan vardır. Birçok kişi İrlanda'nın sembolünün dört yapraklı yonca olduğunu düşünür. Fakat bu bilinen yanlış bir bilgidir. Peki nedir gerçek sembolü? Arttır. Daha da açıklayıcı olmak gerekirse Gaelic arttır. Yine de İrlanda'nın gerçekten bazı konularda şanslı mı yoksa yetenekli mi olduğunu siz karar vermelisiniz. İrlanda, Eurovision şarkısının en çok kazanan ülkelerinden biridir. Bildiğiniz gibi bu yarışmada ülkeler kendi şarkılarını gönderiyor ve kendi şarkıcıların arasında yarıştığı bir organizasyondur. Bu yarışmada 7 defa rekor kıran İrlanda aynı zamanda 3 defa da arka arkaya yarışmayı kazanan tek ülkedir. Bildiğiniz gibi son yarışmayla birlikte 8'e çıktı bu rekor. Listenin 3. sırasında olan ülkemiz Singapur. Singapur'un satın alma gücü 133.108 dolar. Dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinden bir tanesi olan Singapur, Güneydoğu Asya'da bulunan ve adalardan oluşan bir devlet. Uzun yıllar bir sömürge olmasına rağmen bağımsızlığını kazanmış ve dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden birisi haline gelmiş olan Singapur hakkında ilginç bilgileri gelin beraber bakalım. Singapur'un kendisi küçük fakat nüfusu büyük. Singapur dünyanın en küçük 20. ülkesi ancak ilginç bir şekilde nüfusu çok yoğun. 6 milyona aşkın bir nüfusa sahip olan Singapur bu özelliği nedeniyle dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olarak kabul edilir. Singapur'un konuştuğu benzersiz bir dil var. Singapur'da pek çok farklı etnik grup yaşıyor. Bu nedenle ülkede 4 tane resmi dil var. İngilizce, Çince, Malayca ve Tamice. Yerel halk İngilizceyi değiştirmiş ve farklı bir dil haline getirmiştir. Çok akıcı bir İngilizce bilseniz bile anlamamanız olası bir durumdur. Bu ülkeye yasaklar ülkesi demek de yanlış olmaz. Singapur'da sakız satışı 1992 yılından beri yasak. Ancak medikal amaçlı sakızları eczaneden doktor raporuyla almak mümkündür. Bu yasağın temel nedeni ise umumi alanlarda sakızların yapıştırılması olarak belirtiliyor. Ayrıca Singapur'un eğer umumi bir tuvalet kullanır ve sifon çekmezseniz vay halinize.
Çünkü para cezası çok fazla. Teneke ve şişe gibi geri dönüştürülen eşyalar ya da küçük ev eşyalarını çöpe atmanızın da para cezası vardır. Ülkedeki belki de en ilginç yasak ise 1970'lerde uygulandı. Hükümet gençlerin hippie olmasından korktuğu için bir dönem erkeklere saç uzatmayı tamamen yasakladı. Ülkede resmi bir ceza olarak hala dayak uygulaması olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. En yüksek satın alma gücüne sahip olan 4. ülke Katar'dır. Katar'ın satın alma gücü 114.210 dolardır. Orta Doğu'nun incisi olarak bilinen küçük ancak güçlü körfez ülkesi Katar, kum tepelerinin, modern gökdelenlerin ve zengin kültürel dokusunun harmanlandığı bir ülke. Uluslararası birçok organizasyona talip olan çok sayıda kongre, konferans ve etkinlik düzenlenen ülkede başkent Doha, kültür, sanat ve yaşamın tam olarak merkezi haline geldi. Kişi başına düşen milli gelirde dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alan Katar'da lüks ve ihtişamı her adımda fark edebiliyorsunuz. Özellikle hizmet sektöründe müşteri ilişkileri, sunum ve diğer detaylar üzerinde fazlaca önem verilmektedir. Trafikte çok sayıda lüks araç ile karşılaşılabilen bu ülkede hizmet fiyatları da ortalama üzerindedir. Lüks tüketim konusunda yerel halk başı çekiyor. Yüz ölçümü bakımından çok küçük bir ülke olan Katar yaklaşık olarak Bursa kadardır ve nüfusu yaklaşık 2.700.000 civarındadır. Nüfusun yalnızca %15'i yerli halktır ve Hindistanlılar, Pakistanlılar, İranlılar bu nüfusun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Ülkede 7.000 civarında Türk bulunmaktadır. Peki Katar'ın petrol zengini bir ülke olmadığını söylesem bu bilinen yanlıştır. Fakat zenginliklerinin ana kaynağı petrol değil doğalgazdır. Dünyada en fazla doğalgaz üreten 3. ülke Katar'dır. Sadece para değil, sağlığı da önemseyen Katar'da her yıl Şubat ayında Ulusal Spor Günü kutlanmaktadır ve kesintisiz bisiklet pisti de bu söylenenleri destekler niteliktedir. 5. sırada şaşıracağınıza emin olduğum Macao yer almaktadır. Macao'nun satın alma gücü 98.157 dolardır. Çin'in güneyinde, Hong Kong'un güneybatısında yer alan ve coğrafi anlamda Tayfa ve Koloan adalarından oluşan Macao, 16. yüzyılda Portekizlerin önemli bir ticaret üssüydü. 20 Aralık 1998 senesine kadar Portekiz'e bağlı bir sömürgeydi. Asya'nın Las Vegas'ı olarak bilinen Macao, gelirinin %80'ine yakını kumar ve şans oyunlarından elde etmektedir. Hong Kong'da ve Çin'de kumarın yasak olmasını avantaja çeviren Macao'ya geldiğinizde en çok göze çarpan yapılardan birçoğu devasa kumarhanelerdir. Nitekim şehirde en çok dikkatinizi çekecek bina Grand Lisboa'dır. Bu binanın ilginç mimarisi kumarla uzaktan yakından ilgisi olmayanları bile kendisini çekiyor. Altın renkli dış cephesi, zeminden itibaren şişkinleşen gövdesiyle bu dev bina otel olarak da kullanılmaktadır. Ülkede her ne kadar gelirin çoğu kumardan olsa da ticari bir liman özelliği de bulunmaktadır ve ayrıca 600.000 civarı nüfusa sahip olan Macao'ya gelen turist sayısı nüfusun yaklaşık 10 katıdır. Türkiye'ye gelen turist sayısı 2024 yılı için 60 milyon hedefi bulunmaktadır. Eğer hedefini gerçekleştirse bile nüfusa oranla 2 katı bile değildir. Listede son olarak en yüksek satın alma gücüne sahip ülke olan İsviçre'dir. İsviçre'nin satın alma gücü 89.537 dolardır. Nüfusun %25'i yabancılardan oluşan bir ülkede göçler %80 gibi büyük bir oranla diğer Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Dünyada sadece 2 kare bayrak vardır. Bu ülkelerden birisi Vatikan, bir diğeri ise İsviçre'dir. Sizlerin de bildiğiniz gibi geri kalan tüm dünya ülkelerinin bayrakları dikdörtgendir. Açıkçası bunun sebebi 16. yüzyılda Papa'nın kendisine İsviçre'den koruma istemesine yoruyorum ben. Bugünden beri günümüze kadar hala İsviçreli askerler Vatikan'ı korumaktadır. İsviçre dünyada yaşanılacak en pahalı ülkelerden birisidir ve kimse halinden şikayetçi değildir. Çünkü alım gücü de bununla doğru orantılıdır. Kiraları ve asgari ücreti oranlamak gerekirse insanlar kira fiyatlarından 3 kat daha fazla maaş almaktadır. Meşhur İsviçreli bilim adamları kalıbı dilimize boşuna dolanmamıştır. İsviçre üniversitelerinden mezun birçok Nobel ödüllü insan var ve çoğu da bilim insanı.
Bilimden bahsetmişken dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein'dan bahsetmemek olmaz. Meşhur izafiyet teorisini İsviçre'nin Bern şehrinde geliştirmiştir. Son olarak ise İsviçre'de isteyenler para karşılığında hayatından vazgeçebilir. Buradaki yasalara göre aklı başında olan bir kişi hayatını sonlandırmak istiyorsa ötenazi isteyebilir. Doktorların hazırladığı bu ilaçları alabilmeniz için 10.000 İsviçre frangı gerekmektedir. Yani TL bazında yaklaşık 356.000 liradır. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, esenlikle kalın.